Merhabalar. Bugün geçtiğimiz haftalarda yaptığımız anket sonucunda talep edilen video konularıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bir takım sorular bize ulaştırdınız. Öncelikle ankete katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok faydalı oldu. Hangi bilgiye ihtiyaç olduğunu anlamamız açısından çok efektif bir anket oldu. En çok talep edilen konu Green Card başvurusu olmuş. %50 geçen oranda bu konuda talep var. Bununla alakalı bir videoyu yakında çekmiş olacağız. Yine iltica mülakatı ve short notice, kısa mülakat randevusu sisteminin nasıl çalıştığına dair sorular var. Bununla alakalı da yakın tarihte kısa bir video çekmiş olacağız. Bir takım yine iltica ile alakalı kısa sorular var. Ben bugün bunları kısaca cevaplamak istiyorum müsaadenizle. İlk sorumuz, iltica sonrası süreç nasıl işliyor? Tam olarak ne sorulduğunu anlayamadım ama zannediyorum kabul alındıktan sonraki süreçten bahsediliyor. İltica kabulü alınması demek, mülteci statüsü alınması demek. Mülteci statüsü yeşil kart, yani kalıcı oturum statüsüne çok benziyor. Haklar olarak, yaşantı olarak. Zaten bir yıl tamamladığınızda da yeşil karta başvurulması söz konusu. Zannediyorum bu şekilde cevaplayabiliriz. Eğer daha farklı bir boyutuyla sorulduysa tekrar bize ulaşabilirsiniz. Bu arada her zaman videolarımızın altında yorum olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağız. Yine iltica edenlerin sorumlulukları, yapması ve yapmaması, dikkat etmesi gereken hususlar var mıdır? Varsa nelerdir? Faydalanabileceği haklar nelerdir şeklinde sormuş müvekkilimiz. Burada e, iltica edenlerin faydalanabileceği haklar tabi maalesef söz konusu değil. Ancak mülteci statüsü alanların bir takım hakları söz konusu. Biraz önce bahsettik zaten. Mülteci statüsü kalıcı bir statü, kalıcı oturuma, permanent residency'ye çok benzeyen bir statü. Bunlar için öngörülmüş bir takım mültecilere dair federal hükümetin öngördüğü haklar ve yardımlar var. Bunlardan faydalanılabilir. Yapmaması gereken hususlarla alakalı olarak şunu söyleyebiliriz. Normal bir vatandaşın yapmayacağı, herhangi bir suça karışmama, herhangi bir sahtecilik veya yanlış beyanda bulunmama veya yasa dışı herhangi bir süreçle ilişki herhangi bir şekilde alakalı olmama ki bunların arasında en temel sebeplerden biri olarak gösterebiliriz. En temel hususlardan biri olarak. Bir de tabii daha önceki videomuzda bunu izah ettik. İltica başvurusu yapanların ve daha sonra mülteci statüsü aldıktan sonra yeşil kart alacak olanların kamu yardımları almayla alakalı herhangi bir soru işareti olmasına gerek yok. Kanalımızdan takip edebilirsiniz. İltica sonrası süreç nasıl işliyor sorusunu zaten cevapladık. Bir diğer soru ise F, C ve diğer vize türleri iltica başvurusunu nasıl etkiler? İltica başvurusu diğer tüm vize çeşitlerinden bağımsız olarak, paralel olarak yapılan bir başvuru. İltica başvurusunun yapılması diğer statüleri ortadan kaldırmıyor. Ancak iltica başvurusunun yapılması belli bir süreyi geçmesi durumunda 150 gün olarak belirliyor kanun. Başvuru yapanın dışında bir sebeple gecikmediği sürece 150 gün içerisinde çalışma izni alınması söz konusu. Bu çalışma izninin alınması ve kullanılması yine başka bir müvekkilimizin sorusu ile alakalı olarak iltica başvurusunda bulunan bir şahıs hali hazırda olan vizesini mi kullanmalı, yoksa şahıs artık asylum pending statüsünde olarak o vize kısıtlamalarını geçebilir mi? Vizesi çalışmayı kısıtlarken ilticadan gelen çalışma iznini kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. Yalnız şöyle bir boyutu var. Daha sonrasında iltica başvurusu yaptıktan sonra non-immigrant bir vize kategorisine, göçmen olmayan vize kategorisine başvuru yapılması bir çelişki teşkil edecektir. Çünkü non-immigrant, göçmen olmayan kategoride bir vize başvurusu, daha doğrusu statü değişikliği başvurusu ülke içindeki doğrudan iltica sebebiyle çelişiyor. Çünkü iltica sebebinde kendi ülkenize, iltica ettiğiniz ülkeye dönemeyeceğinizden bahsediyorsunuz. Ancak non-immigrant, göçmen olmayan vizede ise ülkenizde döneceğinizi, kalıcı olmadığınızı iddia ediyorsunuz. Böyle bir çelişki söz konusu olabilir. Bir son soru olarak iltica ile alakalı. Diyelim ki bir şahıs iltica kabulü aldı ve bir sene geçti ve green kartını bekliyor. Vatandaş veya oturumu olmayan birisiyle evlenirse bu süreç nasıl ilerler? Evlendiği eşi üzerinden hangi aşamada statü alır? Bununla alakalı aile birleştirmesiyle doğrudan alakalı bir soru. Çok
sorulan bir soru. Soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Mülteci statüsü alan kişinin eşinin bu alınan statüden veya çocuklarının faydalanabilmesi için mülteci statüsü alındığı tarih itibariyle, bu statünün verildiği tarih itibariyle, kabul verildiği tarih itibariyle eşi olması gerekiyor. Yani daha sonradan bir evlilik gerçekleşirse daha sonradan evlenen eşinin bu statüden faydalanması mümkün değil. Ancak dolayısıyla buradan yola çıkarsak mülteci statüsü aldıktan sonra evlenen bir kişinin eşi için sponsor olabilmesi ancak green card'ı eline ulaştığı zaman, yani kalıcı oturum sahibi olduğu zaman mümkün olabilecektir. Diğer soruları da bir sonraki videomuzda cevaplamaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Eğer istifade ettiğinizi düşünüyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkürler.